Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bugün ailenin ilk bölümünü konuşacağız. Öncelikle bölümü beğendiniz mi? Hocam ben fena olmayan bir açılış bölümü olarak nitelendirdim. 3 farklı bölüme ayrılmıştı. Devin, Aslan ve aile olarak. İlginç bir anlatı tarzıydı. Daha önce gördüğümüz bir anlatı tarzıydı. İçeride de Evet, içeride dizisinde gördüğümüz bir anlatı tarzıydı. Epizodik bir şekilde anlatılmıştı. Her bölüm böyle gider mi bilmiyorum. Ama temposu düşük bir bölümdü tabii ki karakterleri, dünyayı anlatmak için. Farklı geldi bana ama biraz kopuk da geldiğini söyleyebilirim. Şöyle bir gerçek var. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer ve Canan Ergüder'i koyduğun vakit televizyona zaten onları izliyorsun. Yani hikayede gerçekten öyle etkileyici, dikkat çekici, ilginç bir fikirmiş diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu ilk bölümde. Çatışması da yoktu mesela. Yani kuvvetli bir çatışma da anlayamadık. Sadece Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakteriyle amcası arasında bir suni bir çatışma gördük. Onun dışında bu diziyi ilerletecek şey ne? Seyircide bu oturmadı tam. Kimle ne çatışacak? Ama onun dışında şöyle bir gerçek var dediğim gibi. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'yla Serenay Sarıkaya'yı neredeyse 2 saatlik bölüm süresinin 1,5 saatini doldurmuşlardı. Bu ikisinin uyumu, enerjisi yüksekti. Ve yapım tarafı bu iki oyuncunun amiyane tabirle biraz ekmeğini yemek istemiş. Bu aile dizisinde benim gördüğüm şöyle bir durum var. Bölüm finalinde çok merak uyandıracak bir bölüm finali olmadı. Evet. Ya bu tercih niye böyle olmuş olabilir? Çatışma da yoktu çok. Yani temposu yüksek değildi. Tam tersi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın birbirleriyle olan uyumunu şimdiden göstermek için aslında seyirciye ya bak bizim dizimizde Kıvanç'la Serenay oynuyor dedirtmek için yazılmış ve çekilmiş bir bölümdü. Çukur'a burada ayrı parantez açmak gerekir. Gerçekten Türk televizyon tarihinin belki de ilk bölümü en iyi olan dizilerindendir. Bunu ay yapımda çok iyi başarıyor. Çünkü şöyle dönüp geçmişe baktığımızda Ezel'in ilk bölümü, Babil'in ilk bölümü, Karadayı'nın ilk bölümü ki bence burada en iyisi Çukur'dur. Çukur'un ilk bölümü gerçekten bir Godfather izledik. Yani Çukur'un ilk bölümünde. Ama Ailenin ilk bölümünde mesela onu çok hissedemedik gibi yani. Evet, o biraz da dediğimiz muhabbet aslında. Kıvanç ve Serenay ve diğer yan kaslarla birlikte gerçekten dev bir kadrosu var. Daha çok Serenay ile Kıvanç arasında yaşanacak olan olaylara birazcık parantez açıldı. Ve şu hashtag'i kullandıklarını gördüm YouTube'da. AsDev kullanıyorlar. Yani Seyfer gibi aslında onlar da AsDev'den ilerleyecekler. Ship yapıyorlar yani. Ship yapıyorlar ve şöyle bir kesit de atmışlar YouTube'a. Bölüm 2 saatti. 2 saatin 1 saatini Aslan'la Devin'in sahneleri oluşturuyormuş. Bunu da özel olarak kesit olarak attılar. Tamamen nasıl desem planlı olarak yapılmıştı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Aslan ve Devin karakterinin de aslında ilerleyişi açısından, ikisinin ilişkisi ilerleyişi açısından da biraz hızlı mı ilerledi? Aşırı hızlı. Yani biz Devin karakterinin Aslan'ın mafya olduğunu öğrenmesine, bilmesine rağmen hala onunla neden birlikte olmak istediğine dair motivasyonunu göremedik. Devin'i Aslan'a dair etkileyen ve karanlık bir aileden gelen, karanlık bir ailenin sorumlusu olan kişiyle birlikte olma motivasyonunu çözümleyemedik. Bir ikincisi, arabayla hız yapma sahnesinde mesela Devin karakterinin Aslan'a meydan okuduğunu, sen ne yapıyorsunlar falanlar. Kafa attı hocam. Kafa atması. Yani abi dedim ki ne oluyor yani? Aslan hep bu çevresinde maskülen kadınlar görmediği için o da onun için farklı gelmiş olabilir. Zaten hikaye buna temellendiriliyor biraz ama yani bu ilişki, bu İzmir olayları falan derken ilişki olarak çok fazla mı ilerlediler? Yani klasik bir bilinmeyen bir düğüne gidiş var. İşte orada bir şey var. Orada sen hangi burçsun falan bu diyaloglar. Sonra öpüşme sahnesi gördük. İkinci fragmanda gördük ki bayağı yakınlaşıyorlar. Artık bir şey oluyor mu bilmiyoruz ama yani daha ikinci bölümdeyiz ve daha aile işlerine gireceğiz falan derken pek bana şey gelmedi. Evet, ilk bölümü ilgi çekici değildi. Yüksek tempolu değildi. Sadece şunu yansıtmak istemişler. Ya bakın bizim dizimizde yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ başrol ve Medcezir'den sonra neredeyse 10 yıl sonra Serenay Sarıkaya televizyona döndü ve bizim dizimizde başrol. Bakın bizde Kıvanç ve Serenay var. Yetmiyor. Bir de yan rollerimiz Nejat İşler ve Nur Sürer yani. Gelin Mudzi'ye bakın. Kast üzerinden ilerleyen bir iş. İlk bölümü zayıf bir iş ama o oyuncuların ekranda gözükmesi bile aslında diziyi izlemek için, Türk izleyicisi için yeterli bir sebep. Siz peki uyumu beğendiniz mi? Yakışmışlar. Yani bence Kıvanç ile Serenay olmuş. Mavi reklamı gibi olmuş hocam. Olgunlaşmış bir de Serenay. Yani oyuncu mesela Şahmaran'da eleştirmiştik ama burada göze batan bir oyunculuk yok. Sadece şu eleştirim var. Kıvanç Tatlıtuğ başarılı bir oyuncu ama her dizide aynı rolü oynuyor. Bence burada birazcık değişiklik şart. Zengin Kuzey diyebilir miyiz bu karakteri için? Evet. Üzerine sinen rolden çıkması lazım Kıvanç. Ama şöyle bir şey var. Benim hoşuma gitti aslında ikisinin arasındaki uyumla. Oldukça fazla doğal oynuyorlar. Yani ortada bir metin yokmuş gibi davranıyorlar bazen. Aslında bu senaryonun başarısını gösterir. Hakan Bonomo, senarist, gerçekten çok iyi diyaloglar yazan bir senarist. Blue TV'de İlk ve Son adlı dizisinde de çok kaliteli, çok nitelikli diyaloglar yazılmıştı. O da çok doğaldı. Diyaloglar o kadar doğaldı ki yani sanıyorduk ki Salih Bademci ile Özgöz Pirinci sanki
Yönetmen demiş ki bunlara hadi oynayın siz kendi kafanıza göre demiş gibi hissediyorduk izleyici olarak. Burada da yine öyle. Bazı yazarlarımız gerçekten çok iyi diyaloglar yazıyorlar. Ama hikaye konusunda ilk bölüm genelinde konuşacak olursak dediğim gibi çatışması ve gerilimi kuvvetli bir bölüm değildi ama diyaloglar çok iyi yazılmış. Evet, aksayan bir bölümdü yani hikaye ilerlemesiyle ama dediğiniz gibi diyalog kısımlarında sıkıntılar yoktu. Geçişlerde büyük bir sıkıntı vardı, zaman atlamaları. Evet, yani mesela İzmir'den Aslan karakteri nasıl döndü ben anlamadım. Bir ketçaplı pilav yediler hocam. Yani İstanbul'dan da hemen İzmir'e uçtu. Mesela. Ya bunlar oturacaktır zamanla. Ya senaryoda bu tarz şeyler olabilir. İlk bölümün günahı olmaz. Sadece ilk bölüm genelinde dediğim gibi şunu söyleyebiliriz. İyi yazılmış diyaloglar ve iyi oyunculuklar gördük. Seyirci de çok beğendi diziyi. Yani yılın en iyi açılışıyla başladı dizi. ABD 8'lerle açtı. Gerçekten hani baktığımızda iyi bir açılış. Ayrıyetten yılın en iyi açılışı olarak lanse ediliyor bu dizi. Yani Yalı Çapkını gibi bir dizi vardı. O zaten düşük başlamıştı. Kızılcık Şerbeti var. Ateş Kuşları diye bir dizi var. O mesela ilk en iyi açmıştı. Şimdi bu en iyi açtı falan. Daha da yükselir bu arada. Bence de daha da yükselir. Fakat Çukur kitlesi buraya gelir mi? Ben orada soru işaretiyim. Çukur kitlesiyle yani Çukur'un konusuyla ailenin konusu bence taban tabana zıt yani. Çukur'da bir sokak kültürü vardı. Burada bir sokak kültürü yok. Burada daha... Tabii Çukur'da dediğin gibi daha sokağa bağlılık vardı. Bunlar zaten illegal işleri kendi aile içerisinde çözen, ailede çıkan olayları anlatacaktır bence. Tabii bir de şu da var. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yıllar sonra televizyon dizisinde başrol oynadıkları için ve ikili bir fazla fandomu olan iki oyuncu için ya bu açılış beklenen bir şeydi zaten, iyi açılış. Bundan sonraki bölümlerle alakalı kafanızda şeyler canlandı mı? Nasıl buluyorsunuz? Neler bekliyoruz? Ya bundan sonra tabii ki de her zaman Devin'le Aslı'nın arası iyi gitmeyecektir. Çünkü Devin'e gelen bir hastası vardı. O soruyordu ki ona, siz hiç celladınıza aşık oldunuz mu Devin Hanım diyordu. Gerçekten önemli bir diyalogtu. Birbirine iki tane benzemeyen zıt karakterin imkansız aşkına tanıklık olacağız. Bu da çatışması kuvvetli bir olay. Ortada bir anne figürü olacak. Tabii anne de istemeyecek oğlunun. İstanbullu gelin aslında yani bu. Evet, çok gördüğümüz bir hikaye ve güçlü bir çatışma. Burada acaba nasıl klişelerden kaçacaklar? Benim aklımda o sıkıntı var. Bu bölüm çok kaçamadıklarını gördük. Özellikle Medcezir'le benzerin o tanışma sahnesi gibi. Bir tek o değil tabii. Medcezir'le işte beraber düğüne gitmeleri falan bunlar. Tabii. Peki bir de size şunu soracağım. Az önce oyuncu kadrosu itibariyle zaten bu dizi sadece yıldızlarıyla bile izlenir demiştiniz ki aslında ilk bölüm itibariyle bu gerçekleşti. Ama bu ne kadar devam edecek? Yani bunun yerine daha güçlü bir senaryoyla bir açılış yapılsa çok daha sağlam bir kemik kitle elde edilip yola öyle de devam edilebilirdi. Yani şu an hani sırtlarını ne kadar oyunculara dayayabilirler ki? Birkaç bölüm dayarlar. Sonrasında eğer ki hikayeye sahiciliği olmazsa seyircinin, derse ki tamam Kıvanç ve Serenay oynuyor da yani çok da içime sinmedi derse kayacaktır. Ama şöyle bir şey var. Salı günü rakip yok çok yani. Bir de 30 bölüm olarak tasarlandı. Sezon finaline kadar bence çok iyi gitmese bile yazın ona bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Ama ben şimdi şunu anlamıyorum. Yani zaten bu şekilde izlenir deyip niteliği düşürmenin bir anlamı var mı? Yani hani taş attığınızda kolunuz mu yoruldu? Biraz iyi yazın senaryoyu. Zaten yazacaksınız yine 2 saat. Daha düzgün yazın. Yani bunun sebebi nedir? Ben bunu anlamıyorum. Yalı Çapkınlığı yerinden edebilirsin mesela. Yani evet edebilirsin. Burada yani dediğim gibi kastın tamamen ekmeğini yemeye odaklı ilk bölüm izledim. Güvenli oynanmış aslında. Ama şöyle bir gerçek var. Yani başarılı bir arkada senarist var ve bu senaristin kalemine güvenmek de lazım. İlerleyen bölümlerde büyük ihtimalle senaryo bazında değişiklikler olacaktır. Bir de Ay Yapım'ın gücü de malum. Yani bir şekilde toparlanacaktır ya. Bir de şunu söylemek istiyorum kapatmadan önce. Yani zaten rekabet edebilecek kadar güvenseler de hikayeye o geminin bir işinin olduğu güne koyup onları kapıştırmak isterlerdi diye düşünüyorum. Onlar da güvenli bir tarafı oynadılar. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Bu kadar iyi bir oyuncu kadrosu dedik. Belli ki bayağı bütçe ayrılmış bu diziye. Yani hani öyle ucuza mal edilen bir dizi değil. Bu kalitede bir dizide neden bu kadar görsel efekt kıtlığı yaşanmış ben onu anlamadım. Ne zaman bir karakter bir ekrana baksa, bir telefona, bilgisayara baksa kalitesiz gözüken, hani 2010'ların başından alma kalitede gözüken bir televizyon dizisi olmasından kaynaklı kronik bir sorun mu? Yoksa bu projeye özel mi? Yani ben buna anlam veremedim. Biraz basite kaçılmış teknik anlamda. Ya mesela çok fazla müzik altı sahne de vardı yani işte halaylar, danslar falan. İlk bölüm için bence bunlar kullanılmasa daha iyi olurmuş. İşte hikayeye biraz daha girebilseydik yani. Neredeyse 15 dakika falan biz müzik altı sahne izledik değil mi? Tabii canım düğüne bile gittiler yani. Evet. Görsel efekt muhabbetini şöyle özetleyelim. Yani aslında diziler zaten bizim ülkemizde dışarıya da satılırken dinlenmek için yapılıyor %60'a %40. Bunu Yalı Çapkın'da daha önce bahsetmiştik. O yüzden de çok fazla dikkat ettiklerini düşünmüyorum bizim kadar maalesef. Evet. Ya Ay Yapım'ın dev bir kadrosu var arkada. Kerem Çıtay gibi bir yapımcısı
Erdışık gibi drama geliştirme müdürü, başarılı bir yazarı Hakan Bonomo ve iyi de bir yönetmen çıkıyor Ahmet Katıksız. Bu ekibin kamera arkasında olması bence kasta da güven veren bir şey. Kas da kendisini rahat hissediyordur. Yani OGM'nin dizilerinde o hani sürekli aşina olduğumuz yok işte kriz çıkacak, yok reyting düşecek kaygısının bu dizide olacağını düşünmüyorum. Bence hani belki ilk bölümde böyle bir zafiyetlerle başladılar gibi ama ilerleyen bölümlerde büyük ihtimal bu zafiyetler giderilecektir. İlk bölümün günahı olmaz. Ayrı parantez, içeride ve Çukur'un kitlesini aileye çekemeyiz. O da bir gerçek. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde de yine yorumlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şans verilebilir ilk bölüm. Oyuncu kadrosu çok iyi. Kıvanç Tatlıtuğ'unu özlemişiz bu arada. Ekrana çok yakışan. Adam dövmesini bile özlemişiz hocam. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.